أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Kahvaltı burada. Neler varmış bakalım. Selamünaleyküm. Bak burada çökeleğimiz var, yumurtamız var, domates salatalığımız var, sucuk var, ekmek var, peynir var. Bayağı şey varmış ya, atom. Biz bunu atom derdik Samsun'da, bilir misiniz? Hatta Ramazan'da satardık böyle teravih namazından önce, sonra. Reçeller, ballar da var. Çeçenistan'da ilk kahvaltımızı yapacağız. Spasiba. Sağ ol. Ya çok tatlı ya. 2 tane abla var. Translate'le. Hani oda numaran kaç dedi bana önce Translate'le. Dedim 7. Nerelisin demeye çalıştı. Dedim Türk'üm. Türkiye'den geldim. Sonra Türkçe'ye çevirdi Translate'i. Sana yumurta yapmamı ister misin dedi. Kırayım mı dedi. Böyle gösteriyor. Şöyle. Dedim olur. Yumurta yaptı bir tane. Çok bir şey almadım. Domates salatalık aldım. İşte bir tane yoğurt aldım. Peynirlerini aldım. Bilmiyorum tatları nasıl peynirlerinin ama denemek istiyorum burada. Şu bir çökelek. Bakayım süt çökeleği mi, ayran çökeleği mi? Sanırım süt çökeleği. Biz bundan Karadeniz'de çok, anneannem rahmetli, minci derdik biz. Bilir misiniz bilmiyorum. Çökelek yapardık böyle. Hatta annem de bunu şey yapıyordu. Bayat ekmekler kalırdı. O bayat ekmekleri bu çökelekle böyle karıştırıp bize verirdi böyle. Ekmek çökelek olurdu. Çok lezzetli oldu. Çok severdim onu. Çok da doyurucu oluyordu. Çökeleğin arasında ekmekle beraber suyu da ekmeğe karışıyordu böyle. Çok güzel oluyordu. Ne demek istediğimi anlatamadım şu an ama lezzetli oluyordu. Çeçenistan'dayız. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'deyiz. Saat daha 9.30, kahvaltı 11'de bitiyor. Ben bir kahvaltı yapacağım. Sonra gideceğim, biraz duş alacağım. Dışarı çıkacağız ama biraz daha geçmesini bekliyorum. Sokaklar çok sakin şu an. Biraz daha öğlene doğru olsun. Çeçenistan'ın başkenti Grozny. Hayat nasıl? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl bir yermiş Çeçenistan? Beraber bakalım. Ama öncelikle bir karnımı doyurayım. Günaydın hepinize. Hayırlı sabahlar. Videoya geçmeden önce de beğeni atarsanız ve bir yorum bırakırsanız eğer videonun öne çıkmasını sağlarız. Kanala abone değilseniz de bir abone olursanız mutlu olurum. Videonun başında bunu söyleyeyim size. Bu arada 201'i geçtik ya. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Geçeli bayağı oldu ama bayağı dediğim bir ay önce oldu da. Çok sağ olun. Yani hep beraber büyüyoruz böyle. Devam inşallah. Çeçenistan nasıl bir yer bakacağız. Afiyet olsun bana. Bıçak almayı unutmuşum. Hoppa. Kafkasya'da olduğumu unutup böyle delikanlılık yapıyorum, tamam mı? Böyle bunun önünü açmışım, geziyorum. Hava 12 derece gösteriyor ya, bunun önü açık geziyorum. Lan hangi topraklarda olduğunu farkına var Uğur. Hava ne kadar öyle buz esiyor yani. Bir rüzgar var ama iyi esiyor yani. Nasıl 11-12 derece bu hava anlamadım ben. Topraklara çıktık. Grozny'deyiz. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin ya da Çeçenya'nın başkenti Grozny'deyiz. Tam merkezdeyim herhalde şu an. Çeçenistan'ı birçoğunuz belki de benimle beraber göreceksiniz. Çünkü buraya gelen çok fazla insan sayısı yok. Çok fazla gelmedi insanlar buraya. Video çekmedi. Çok fazla içerik yok buralardan. Sokaklara yani benim de ilk çıkışım, bir video önce geliş sürecimi göstermiştim hatırlıyorsanız Çeçenistan'a, buraya. Biraz zorlu olmuştu. Gürcistan'dan gelmiştim falan. Nasıl geldiğimden bir ufak bir bahsedeyim. Buraya Rusya yeni e-vize çıkardı biliyorsunuz ki. Bir e-vize sistemi var. Artık 3 gün içinde internetten başvuruyorsunuz. O e-vize elinize geliyor sizin. Siz onunla beraber Moskova'ya da gidebiliyorsunuz. Petersburg'a da gezebiliyorsunuz ama vize süresi kısıtlı. Bir 16 gün veriyor sadece. Hiç öyle bir şey de istemiyor. Nerede kalacağını falan soruyor. Adını yazıyorsun, numarasını yazıyorsun, pasaport bilgilerini giriyorsun. 3 gün içinde vize elinde. Ben buraya o vizeyle geldim. Ben Tbilis'e indim Gürcistan'a. Gürcistan'a indikten sonra
kara sınırından işte Kuzey Osetya'dan bu bölgeye doğru geldim. Gelmek isterseniz siz de o e-vizeyle, elektronik vizeyle Çeçenistan'a girebiliyorsunuz. Şurada bir cami var. Gideceğiz oraya. Şöyle bir AVM şurası bu arada. Grozny Shopping Center diye bir AVM. Yani burası Yenişehir tarafı gibi görünüyor. Böyle büyük binalar var. Daha böyle nezih, daha böyle toplu. Beni şaşırttı ya Çeçenistan. Dün akşam gelmeme rağmen şimdi gündüz gözüyle daha net görüyorum. Sokaklar ve bulunduğum konum beni bayağı şaşırttı. Açıkça söylemem gerekirse çok böyle beklemiyordum. Yalan konuşmayacağım yani. Daha neler göreceğiz bakalım. AVM'nin hazır dibindeyken hiç böyle dolaşmadan bir sim kart bakalım. İnternete ihtiyacımız var. Bir sim kart alırsak daha rahat gezeriz. Daha rahat oluruz sokaklarda. En azından nereye nasıl gideceğimizi tam görebilirim. Hazır önündeyim, bir bakayım. Size de bahsedeceğim. Bu alırsam ne aldım falan söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi Translate ile anlaştık. Burada İngilizce bilme oranı hiç yok yani. Hiç çok az. MTC diye bir yerden alıyorum. Çocuk önce bana aylık faturalı satmaya çalıştı. Benim burada oturum kartım var sandılar. Dedim ben burada bir haftalık bir şey ver bana ya da 15 günlük bir şey ver. En fazla bir aylık bir şey ver. Her ay tekrarlanacak bir şey istemiyorum. Yani kontürlü bir hat istiyorum dedim. Normalde ilk başta biraz fiyat yüksekti. Onu faturalı olduğu için. Sonra kontürlü verdi. 30 GB'da işte burada Instagram'a falan VPN ile girebiliyorsunuz. Facebook'a bilginiz olsun. Sadece YouTube açık burada ve Telegram falan açık. Çünkü ambargo olduğu için çoğu şey kapalı. VPN gerekiyor buraya. Yani buraya gelirken VPN indirip gelin. 30 GB Instagram için var. Yani genel bir 30 GB var. YouTube, TikTok falan sınırsız. 400 Rus rublesi. Fiyat olarak da ne yapıyor? AVM'nin içinde varmış bu arada. Az dümdüz ürünün sağa dönü göreceksiniz. 400 ruble 5 dolar bile yapmıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Yani 4,5 dolara internet aldım gibi bir şey oldu. Umarım doğru anlaştık. Yani sınırsız dedi. 30 GB'dan normal. Gerçi yazıyor 30 diyor orada ama öyle. Alıyorum şimdi. Pasaportu vermeniz gerekiyor tabii. Her yerde çalışan ablalar var. Böyle sokağı temiz tutmaya çalışıyorlar. Yaprakları bile süpürüp siliyorlar. Gayet temiz bir görünüm oluşturmaya çalışıyorlar. Gerçekten de çok temiz bu AVM'nin olduğu kısım. Yani şu büyük binaların olduğu kısma doğru gidiyorum şimdi. Camiye de gideceğim. Sim kartı çözmek iyi oldu bir yandan. Baksanıza gerçekten çok bayağı tertemiz bir sokakları var Grozny. Kuzey Kafkasya'da kalıyor burası Grozny. Çeçenistan zaten Rusya'nın içinde özel bir bölge arkadaşlar. Rusya Federasyonu'nun içerisinde. Yani haritada resmini koydum zaten. Görmüşsünüzdür ne kadar yer kapladığını. Hazar Denizi'ne yaklaşık işte 100 kilometre uzaklıktayız. 2 saat kadar bir yolumuz var. Bir aksilik olmazsa ilerleyen günlerde, ilerleyen videolarda Dağıstan tarafına da Hazar Denizi'ne doğru da yaklaşacağız. Oraya da gideceğim. Şurada şöyle büyük binalar var. Karşıya geçeceğim oradan. Camiye ilerleyeceğim, gideceğim. Hemen şehrin göbeğinden, ortasından bir şu an harıl harıl, kısmen bir kısmı kurumuş ama bir nehir akıyor. Sunza Nehri. Böyle boylu boyuna gidiyor. AVM'nin hemen sol tarafında. Şöyle şu kısma doğru bayağı bir gidiyor Sunza Nehri. Şehri böyle ikiye bölmüş. Bir köprü yapmışlar. Araçlar geçebiliyor şu büyük binaların altında. Merak ettiğim bir şey var. Böyle Çeçenistan dendiğinde aklınıza ilk gelen şeyi merak ediyorum mesela. En son yüksek ihtimal adını Çeçenistan'ın bu Rusya-Ukrayna savaşında aldığı tutumla, yani aldığı kararla duymuşsunuzdur. Merak ediyorum sizin bakış açınızdan. Çeçenistan sizin için yani ne aklınıza geliyor Çeçenistan dendiğinde? Yorumla yazarsanız sevinirim. Her yerde polis de var. Biraz çekinmiyor da değilim kameradan. Yani sıkıntı yaşar mıyım bilmiyorum ama birçok noktada polis arabası da görebiliyorum. Umarım herhangi bir olay yaşamayız. Nüfus 1,5 milyon. Yani 1,5 milyona yakın bir nüfusu var Çeçenistan'ın, bölgenin. Araçlar iyi. Bayağı yeni görünüyor birçoğu. How are you? How are you? My name is Uğur. My name is Ibrahim. 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 I am from Türkiye İbrahim. Türkiye. Maşallah. Maşallah kardeşim benim. Oy yavrum. Sağ ol. Tepkilerini ölçeceğim. Türkiye, yani Türk olduğunu söyleyeceğim birçok noktada. Nasıl tepkiler verecekler merak ediyorum.
Çeçenistan'ın kalbindeyim şu an. Ahmet Kadirov Camisi'nin tam avlusundayım. 2008 yılında yapımı tamamlanıyor. Yani Çeçenistan'ın kalbi olarak biliniyor buradaki bölge halkı tarafından. Yaklaşık 10.000 kişilik bir kapasiteye sahip. Rusya'nın da en büyük camilerinden biri. Şöyle göstereyim. Biraz böyle dikkat ederseniz bizim İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'ne benzediğini göreceksiniz. Oradan feyz alınarak yapılmış bu cami. Hatta benim de şu an yaşadığım şehir olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de yardımları olmuş bu cami yapılırken. Tam avludayım, içeriye de gireceğim, içeriği de göstereceğim size. Çantamı aradılar girerken. Ama çekebilir miyim dedim. Çekebilirsin. Tamam dedi. Birkaç kelime Türkçe öğrenmiş güvenlik abi. Caminin içerisi çok güzelmiş ya. Tam şehrin göbeğinde. Zaten Grozny'ye gelirseniz göreceksiniz burayı. Her yerden görünüyor minareler. Gerçekten çok güzel görünüyor cami. Her açıdan farklı Sultanahmet'e benzediğini anladınız zaten gidenler de. Gerçekten güzel görünüyor. Sonbahar ayları böyle kışa doğru dönüyor. Havalar soğuyor. Ağaçlarda yapraklar kalmamış. Şurada herhalde yazları havuz oluyor. Çalıştırıyorlar. Su akıyor. Tam AVM'nin karşısındayım yine. Şu büyük binalar var burada. Burası neymiş? Haritadan bakayım hemen. Bilmiyorum şurayı. Sanırım üniversite ya. Yani İslamik bir üniversite haritada gördüğüm. Selamünaleyküm. Is this a üniversite? Üniversite. Turist. Türkiye. Ya burada İngilizce konuşmanın da bir anlamı yok. Türkçe konuşsam daha iyi. Nasılsınız? How are you? Selamünaleyküm. How are you, baba? Yakşı. Хорошего дня. Sağ ol kardeşim benim. Üniversiteymiş dediğim gibi. Şöyle. Birçok kişiye burada Türk olduğumu kasıtlı bir şekilde söyleyeceğim. Çünkü tepkilerini merak ediyorum. Çeçenistan halkının Türk olduğunu duyunca nasıl yaklaştıklarını merak ediyorum. O yüzden birçok tanıştığım kişiye Türkiye diye bir araya bir sıkıştıracağım. I am from Türkiye diyeceğim. Bakalım ne yapacaklarını merak ediyorum. Ya. Şimdilik iyi karşılıyorlar böyle. Çok, hatta demin ilk çocuk bayağı bir Türk'üm deyince tekrar selamlaştı. Omuz omuza vurdu. Hep kadınlar çalışıyor bu park bahçe işlerinde. Fark ettim onu. Yine ablalar var temizleyen. Anne yavrum, biri de montunu koymuş. Uy. Montunu koymuş ki tahtaya yatmasın diye, bunun üstüne yatsın diye ya. Şu böceği de alalım. Ne kadar güzel düşünce ya. Selamünaleyküm. Sizin mi bu? Niyet? Тут ходите, да? He, sokağın. Yavrum ya, ay maşallah ya. Nasıl yatıyor ya? Güneşi de bulmuş. Ay kedimi özledim hemen ya. Hemen üniversitenin arka kısmında da bir tiyatro salonu gibi bir yer kurmuşlar. Şurada bir sahne var. Sahnenin önünde böyle oturaklar var. Öğlen saati ama yine de böyle çok fazla kişi insanları sokakta göremiyorum. Ya da bu lokasyonlara değiller. Yüksek ihtimal birazdan farklı yerlere çıkarım. Orada insan kalabalığını görürüm. Yürürken biraz bu Rusya ile Çeçenistan arasında olan olaylardan bahsetmek istiyorum size. Kısmen de olsa bilgilendirmek istiyorum. Çeçenistan Rusya'ya karşı 1. Çeçen Savaşı'nın ardından arkadaşlar fiilen İçkerya Çeçen Cumhuriyeti olarak bağımsızlık kazanıyor. Sonrasında ise 2. Çeçen Savaşı sırasında Rusya bölgedeki kontrolü yeniden sağlıyor. 1991'de de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Çeçenistan bağımsızlığını ilan ediyor. Bayraklarından bahsedeyim. Mesela şurada ufak bir direkte asılı bir bayrak var. Belirli bölgelerde mesela şu karşıda hem Rusya Federasyonu'nun bayrağı var hem Çeçenistan'ın bayrağı var.
yukarıdan aşağı doğru 3 yatay çubuktan oluşuyor. Siz şu an resmini görüyorsunuz zaten, koydum ben. Yeşil İslam'ı, beyaz barışı ve Kafkas dağlarını, kırmızı kanı temsil ediyor. Hemen şu sağ tarafında ve onun yanındaki Rusya bayrağı, Çeçenistan bayrağı, bir arkada da bir Çeçenistan bayrağı var. Şöyle göstereyim. Çeçenistan dendiğinde böyle korkusuz, cesur insanlar geliyor benim aklıma mesela. Savaşçı bir millet geliyor çok böyle. Gerçekten korkusuz ve böyle baktığınızda tarihine cesur bir halktan bahsetsem, yani cesur bir halk, savaşçı bir halk. Yani bunu söylemekten geri kalmamak gerekiyor. Çeçenistan halkı gerçekten güçlü ve korkusuz bir halk. Ordularıyla nam salmış bir halk. Şu karşımdaki binanın da ne olduğunu merak ettim. Hat almanın avantajını böyle yaşıyorum. Çünkü hemen Google haritalara giriyorum. Bakıyorum neymiş ya bu diyorum karşımdaki. Salon, tiyatro salonu, opera salonu, balo salonu. Hemen göstereyim. Burası. Bir tiyatro salonuymuş. Evliya Çelebi'nin bu diyarda, Çeçenistan'dan bahsediyorum, burası için bahsediyorum. Bu diyarda yalan, gıybet, kibir yoktur diye tasvir ettiği Çeçenistan. Böyle Çeçenistan, buradaki halk genellikle benim gördüğüm kadarıyla bayağı sakallı. Kadınlar giyimine, kuşamına çok dikkat ediyor. Çok az da olsa Rusya tarafından gelen turistler var. Birkaçında direkt belli oluyor Çeçen olmadığı. Pantolon giymişler ama bu bölgedeki halk pantolon giymiyor. Erkeklerde şort göremezsiniz. Alkol burada tüketimi yok. Bölgenin, Çeçenistan özel bölgesinin %90'dan fazlası Müslüman. Genelde alkol tüketmeyen bir tayfa bu bölgelerde şeye doğru gidiyor. Vladikavkaz'a, Kuzey Ossetya'ya doğru gitmeyi tercih ediyor. Oralarda tüketiyor. Şimdi burada Çeçenistan'ın ilk videosundan hemen bahsedeyim, anlatayım size. Çok İngilizce konuşmada işe yaramayacak. Ben o yüzden bir İngilizce arada konuşacağım. Arada Türkçe söyleyeceğim. İkisini de anlamayacaklar. Rusça arkadaşlar. Yani bu topraklarda Rusça çok hakim. Biliniyor yani. Kırgızistan'da öyle. Yani Kazakistan'da öyle, burası da öyle. Mesela bir caps var ya, hani biliyorsunuz, bir fotoğraf var. Diyor ki Türkiye'den Çin'e kadar Türkçe konuşarak yürüyebilirsiniz diye. Öyle bir şey yok. Yani çok az, yani belirli bir kesim Türkçe konuşarak Türkiye'den Çin'e kadar yürüyebilirsiniz. Denk gelmeniz lazım o adamlara. Ama Türkiye'den Çin'e kadar Rusça konuşarak daha rahat yürürsünüz. Yani bunu ben gezen bir kardeşiniz olarak söyleyebilirim size. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti, ülkeleri Türk Cumhuriyeti, evet. Ama Rusça daha çok hakim yani. Daha çok biliyorlar Rusçayı. Bunu da dedim, o fotoğrafı görmüşken gene önüme düştü çünkü. Türkçe konuşarak Çin'e kadar yürüyebilirsiniz. Çok nadir olur bu. Yani belirli ülkelerde kesin tıkanırsınız ama Rusçayla tıkanmazsınız. Hepsi bu bölgelerin Rusça biliyor. Çok Rusça konuşuyorlar. Resmi dilleri zaten Çeçence ve Rusça. Kendi aralarında bölge halkı Çeçence konuşuyor ama şey olduğunda, herhangi bir yere gittiğinde Rusça da devreye giriyor. Rusça biliyorlar, yani okullarda Rusça dil eğitimi alıyorlar bu bölgedeki insanlar. Şöyle karşıdan karşıya geçelim. Her yerde trafik polisi de var. Durduruyorlar sürekli birilerini. Arkadaşlar, Rusya'da bir ambargo var biliyorsunuz ki. O Çeçenistan'da da geçerli, Rusya'nın içerisinde olduğu için. Burada Booking kullanamıyorsunuz. Google'un çevrim dışı haritasını kullanamıyorsunuz. Google'un çevrim dışı çevresini kullanamıyorsunuz. Onun için birkaç uygulama söyleyeceğim size. Rusya'nın herhangi bir topraklarına gelecek arkadaşlar varsa bilsinler diye. Tutu.ru indirebilirsiniz telefonunuza. Oradan otel rezervasyonu, ulaşım seçeneklerini görebilirsiniz. Yandex çeviri ve Yandex harita mutlaka çevirin. Bir de Ostrovok diye bir konaklama uygulaması. Ben buralardan bakıp yani şey yapmıyorum. Rezervasyon yapmıyorum. Bakıp gidiyorum. Buradaki fiyatın aynısını veriyorlar genellikle. Öyle yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dün mesela kaldığım otelin hemen şeyine baktım, Ostrovok'taki fiyatına. Birebir aynı fiyattı. Bunları da söyleyeyim size çünkü burada çok zorlanacaksınız. Instagram çalışmıyor. Telefonunuzda ve bilgisayarınızda mutlaka VPN olsun. Çünkü VPN'siz sadece YouTube'a girebiliyorsunuz gibi bir şey sosyal mecralardan. Geri kalanına giremiyorsunuz. Mutlaka VPN kurup gelin. Burada böyle bir durum var. Para bozdurma işini ben otelde bozdum işte geçen gün. Ve bir amca bozmuştu. Onu bir video önce izleyenler bilir. Bankalarda bozuyorsunuz. Exchange Office henüz görmedim. Görürsem onları da aktaracağım. Bunları da not etmeniz için, Rusya'ya gelecek arkadaşlar için söylüyorum.
Yine böyle büyük binaların arasında ilerliyorum ben de sokaklarda. Gezeceğim. Çeçenistan'ın pazarları, mazarları her yerini biz ilerleyen videoda göreceğiz. Köylerine gitmek istiyorum. Bu akşam oteldeki işte çalışanlarla Translate aracılığıyla birkaç köy soracağım nereye gidebilirim diye. Onlardan destek alacağım. Şu arabalar her yerde ya. Bu Sovyetler döneminden kalma ülke, yani Sovyet dönemini yaşamış ülkelerin hepsinde şu ufak arabalardan var. Her yerde var, her yerde. Bak burada da bir farklı bir büyük versiyon var. Her çeşit model araba var. Sovyetler dönemini yaşamış ülkelerde başka bir görebileceğiniz özellik de park. Şehrin her yerinde park görebiliyorsunuz. Şehrin ana merkezlerinde, meydanlarında mutlaka bir yeşillik, bir park var yani. Bak burada da şehrin göbeğinde yine çok güzel böyle insanların oturabileceği bir park. Vallahi tekrar söylüyorum, Çeçenistan beni şaşırttı ya. Daha bakayım, bir lokal yerlerine de gideriz ilerleyen videolarda. Daha net şeyler görürüz. Dün çok yorgun olduğum için çok araştıramadım. Bu kısımda böyle, nasıl söyleyeyim size, İstiklal Caddesi gibi düşünün. Araçların girmediği, yayaların yürüdüğü Esenbayeva Caddesi. Böyle şemsiyelerle süslemişler. Şimdi yürüyeceğiz burada biz hep beraber. Şemsiyelerle böyle estetik bir görünüm vermişler böyle. Sağda solda her yerde böyle kafeler, restoranlar var. Kafeler, işte şurada bir restoran. Şuradan başlıyor. Ya güzelmiş ha, boydan boya gerçekten süslemişler. Şurada banka var. Şu bankalarda paranızı bozdurabiliyorsunuz. Rengarenk şemsiyeler. Yani Grozny'de Esenbayeva Caddesi'nde de bir yürüyüş yapın. Ana merkezlerinden birisi burası da. Şansa çıktım buraya, biliyor musunuz? İnternette görmüştüm de. Sola bir baktım, şemsiyeler var. Aha dedim, Esenbayeva Caddesi. İnsanların giyimi, kuşamına dikkat edin. Sokakların da temizliği gerçekten beni mutlu etti. Akşamları da yüksek ihtimal burada ışıklar yanıyor. Işıklar da koymuşlar şöyle. Burger. Çok eli yüzü düzgün kafeler var. Gerçekten Çeçen yemeklerini de çok merak ediyorum. İyice deneyeceğiz. Ya sokak kedisi ve köpeği de çok görüyorum. Rusya'ya girdiğimden beri bayağı var. Çok böyle gerçekten güzel kafeler var ya. Şimdi bir sıcak bir şey geçsin boğazımdan diyeceğim ama abi burada değil. Nerede acaba sahibi? Kahve alayım diyecektim. Böyle yol kenarlarında böyle arabalar var. Kahve satıyorlar. Böyle hazırlayıp, Fas'ta da vardı bu. Fas'ta da görmüştüm. Litrelik de veriyorlar ha. Demin bir şişe aldı birisi. Ama abi herhalde lavaboya falan gitti şu an. Göremiyorum çünkü. Ben de o ara bu abi beklemeyeyim, yürüyeyim. Başka bir şeyler anlatayım size. Çeçen halkıyla alakalı, Çeçenistan halkıyla alakalı çok farklı ilginç notlar almıştım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çeçenlerde en önemli özelliklerden biri de arkadaşlar, aile, akraba, soy kavramlarına çok fazla değer veriyorlar ve çok fazla değer yüklüyorlar. Akraba evlilikleri asla yapılmıyor. Aynı mahalleden, hatta aynı köyden biriyle dahi evlenmiyorlar. Sanırım bu durum hala devam ediyor bu bölgede. Burada yaşayanlar varsa ya da bu bölgede yaşayıp tanıdıkları olan varsa bir yorumlarda bizi aydınlatırsa sevinirim. Büyükler, yani yaşlılar hemen hemen her yörede olduğu gibi bizde de öyle. Çok fazla saygı görüyor. Çeçenlerde de çok oldukça kıymetli. Saygıda kusur asla edilmiyor. Büyüklerin dediği sorgulanmıyor ve dedikleri her şey emir kabul ediliyor. Şöyle ben kafama göre yürüyorum, geçiyorum yaya geçidi olmadan bir yerlerden de. Bir yandan yürüyeyim, bir yandan Çeçenistan sokaklarını görün, bir yandan bir şeylerden bahsedeyim size. Büyüklerin yanlarında çocuk da sevilmiyor. Ama bu çocuk sevilmez adetinin bu Çeçen halkında bir düşünce var. Yani akıllarında yatan bir düşünce var. Yıllardır bu halkın, Çeçenistan halkının savaş görmesinden geliyor bu düşüncede. Çünkü mutlaka her aile bir çocuğunu ya da bir annesi, bir babasını, belki de hepsini birden kaybetmiş. Durum böyle olunca, olur da çocuk sevilirse büyüklerin kendi kayıplarını hatırlayıp
üzüleceğini düşünüyorlar. O yüzden büyüklerin yanında çocuk sevmiyorlar Çeçenistan'da. Tabii bu çok belki böyle hala herkeste değildir tabii ki. Genel olarak Çeçenistan halkı için söyleyeyim ama bu çok önemli Çeçenler için. Bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Başka bir bulduğum bir şey de araştırdığımda Çeçenistan halkı ile alakalı. Evlilik ilişkileri çok hassas yürütülüyor burada. Saygı sevgiden önce geliyor olması gereken. Yani saygı duymamız gerekiyor ya birbirimize. Eşinize, arkadaşınıza, akrabanıza saygı duyun ya. Saygı duyduktan sonra her şey zaten geliyor ardı ardına, peş peşine. Dil tutma diye bir adet var, biliyor musunuz onu? Dil tutma adeti burada. Bilmeyenler için açıklayayım. Gelin damadın ailesine karşı onlar konuşmasına müsaade verinceye kadar konuşmuyor. Dil tutuyor arkadaşlar. Yani böyle bir olay var burada. Dil tutmayı bırakıp konuşması için eğer gelinin altın, büyükbaş, hayvan gibi oldukça değerli bir hediye veriliyor geline. Bu da Çeçenlerde araştırdığım, bulduğum başka bir gelenek, başka bir adet. Ben bu adeti başka bir şeyde duymamıştım. Yani sanırım ilk Çeçenistan halkını araştırdığımda böyle bir şeyle karşılaştım. Dil tutma adeti. Ya hiç duymadım. Araştırmalarımda böyle bir şey bu halkla alakalı buldum. Varsa etrafında bizde de böyle bir gelenek var, bizim akrabalarda falan yazabilir, bahsedebilir yani biraz. Şapka almadığıma bile çok pişmanım, biliyor musunuz? Duş alıp çıktım, öyle bir esiyor ki. Yani arkadaşlar burada saygıyı bozacak hiçbir duruma müsaade edilmez. Bir Çeçen ailesinde kayınvalide gelin ilişkisinin de kötü olduğu pek rastlanmaz, pek görülmez. Herkes eşit Çeçenlerde. Üstünlük kabul etmezler kesinlikle. Ben kameraya dalıp böyle gidiyorum da kaçıracağım böyle yaya geçitlerini. Bir araba bir toslayacak bana, öyle hissedeceğim. Şu an çok uzakta ama şu binanın nerede, nasıl gösterebilirim? Şu var ya, Ahmet Kadyrov arkadaşlar. Ne oluyor lan? Suikastla öldürülen başkan, şu anda da oğlu Ramazan Kadyrov Cumhurbaşkanı. Yani oğlu yönetiyor şu an Çeçenistan Cumhuriyeti'ni. Bu konulara çok değinmek, çok girmek istemiyorum ama Çeçenistan'ın tarihini araştırmanızı, izlemenizi istiyorum sizin. YouTube'da bununla alakalı birçok kaynak var. Şu anki Cumhurbaşkanı Çeçenistan'ın Ramazan Kadyrov ve her yerde Ahmet Kadyrov'un, Ramazan Kadyrov'un ve Putin'in resimlerini görebilirsiniz. Her yerde arkadaşlar, her yerde. Dediğim gibi bu konuyu mutlaka araştırın, mutlaka izleyin. Ben bu coğrafyayı gezeceğim için çok kendi düşüncelerimi aktarma taraftarı değilim bu konuda ama Cevher Dudayev, Şamil Basayev, Aslan Maskadov, Zeliman Yandarbayev, Doku Umarov. Bu isimleri de not edin. Çeçenistan tarihini araştırırken çok fazla duyacağınız isimler. Yani sadece şu anki yönetim değil Çeçenistan'ın tarihi. Çok araştırmanızı istiyorum Çeçenistan'ın yaşadığı dolayları, işgal Çeçenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazandığı dönemler, Çeçen-Rusya Savaşı'nı izlemenizi istiyorum bu bölgelerde bu olayı. Çünkü her yerde geldiğinizde göreceksiniz şu anki Cumhurbaşkanı'nın resmini, Rusya Başkanı'nın Putin'in resmini ve Ramazan Kadyrov'un babası Ahmet Kadyrov'un resmini her lokasyonda göreceksiniz. Ben şu an çok gösterme taraftayım çünkü hep resmi binaların önünde vardı ve polisler falan vardı etrafta. Ben ama resimlerini koydum size zaten. Görmüşsünüzdür o şekilde. Her yerde gördüm. Her yerde. Nasıl Çeçenistan'la alakalı ilk düşünceleriniz? Sokaklar, mokaklar. Böyle kısaca bir Çeçenistan tarihinden ufakça bahsettik. Sokaklarını gördük falan. Daha yerel, daha lokal yerlerine gideceğiz. Bol bol Çeçenistan yemeklerinden de denemeye çalışacağım. Çünkü bir süre buradayım. Işık yandı gene. Şu kamera olayı bana hep böyle ışıkları kaçırtıyor. Bunlar da toplu taşıma, bölgedeki şehir içi ulaşımı gerçekleştiren servisler, dolmuşlar. Daha böyle lokal yerlere, yerel yerlere, pazarlara doğru ilerleyeceğim. Göstereceğim size Çeçenistan'da nasıl, halk nasıl yaşıyor, pazarları nasıl, yemekleri nasıl. Dediğim gibi bu videoda kısmen bahsettim. Birçok noktaya yeni camiler yapılıyor. Şuraya da yapılıyor. Birçok noktada camiler de var. Biraz daha hareketlenir akşama doğru. Ben şimdi akşama doğru tekrar çıkıp bir gezeceğim. Ama onları ilerleyen videolarda yarın da gezeceğim. Öbür gün de hatta köylerine gitmeye çalışacağım Çeçenlerin. Çeçen halkının daha nasıl yaşadıklarının daha böyle yerel ortamda, pazarda, köyde falan göstermeye çalışacağım. Ama
bir sıkıntı yaşar mıyım video çekerken köylerde ya da video çekebilir miyim bilmiyorum, emin değilim. Bunu zaman geçtikçe göreceğiz ilerleyen videolarda. Bu da başka bir toplu taşıma aracı. Dikkat edin kendinize. Çeçenistan'dan merhaba diyorum size tekrar. Çeçenistan'ın ilk günüydü, ilk videosuydu. İlerleyen videolarda farklı yerlerde de olacağız, farklı videolarda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.